Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ufak bir ara verdik, işlerimiz yoğundu. Tekrar dönüş yapıyoruz bu videoyla. Şimdi aslında tam olarak bilgi amaçlı bir video paylaşmayacağım ama sizi aydınlatmak için böyle bir video çekmeye karar verdim. Yani vücut geliştirmeci bir hoca steroidden anlamalı mı? Yani illaki steroid kullanan bir kişinin yardımını mı almak gerekiyor? Veya vücut geliştirmeci bir egzersiz uzmanı bu konulara hakim olmak zorunda mı? Yani bunu örneklemelerle anlatayım açıkçası. İstisnalar kaideyi bozmaz fakat şimdi şöyle söylemler var. Bilgi kasta değil beyindedir diye bir söylem var. Tabii ki ama tabii ki şunu da unutmayın. Hiçbir vücut geliştirmeci hele kariyer yapmış, belli bir yerlere gelmiş insanların IQ'sünde herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bilgi, tecrübe ve okuma, araştırma üzerine birçok tezi birleştirip zaten başarılı bir yarışmacı olunuyor. Şöyle, şimdi katılacağım noktalarda şu var. Siz meslekte, yani bu mesleğe girmek için yarışma yapmayı düşünüyorsanız, bunda yani yarışma yapmak zorunda değilsiniz. Buna tamamen katılıyorum. Yani her izlediğimiz şeye işte katılmıyoruz diye anti bir şey oluşturmak istemiyorum ama şöyle bir durum var. Hani ben işte bu sporda popülaritesini yakalayayım, işte daha fazla ders satayım, hatta işte ilaç satayım, işte benim gelirim buralara gelsin. Durum bu ise bunda kesinlikle bu arkadaşlar bunları anlatan işte zorunda değil, işte bilmek zorunda değil falan kısmına ben katılıyorum. Şimdi şöyle, vücut geliştirme ve podyum, hani kariyer yaparsınız veya yapamazsınız ama bunu yaşayan arkadaşlar bilir. Şimdi bu arkadaşların bilmemesi normal. Hatta şöyle bir geyik vardır. O boya kokusunu bile özledim geyiği vardır yani yarışmacılar arasında. Şimdi anatomik durumlar, işte sosyolojik durumlar, para durumları, bir sürü durumun iyi gitmesi halinde iyi bir kariyer yapılabiliyor. Türkiye'de zaten biliyorsunuz çarpı 5 zordur. Hani yurt dışındaki işsizlik maaşıyla bile kırmızı et satın alabilirsiniz. Burada kırmızı et veya somon yiyerek veya ilacın hakkını vererek bu işi yapmak bir hayli yani cebinizin dolu olması gereken bir durum var. Tabii ki hani zengin sporu diye bir amiyane tabir vardır. Kesinlikle ve kesinlikle son 2-3 yıl arasında bu çizgi çok açıldı. Yani yarışmacı olmak çok büyük bir yatırım. Hani bunu neden anlatıyorum? Şimdi yarışmacı olmak isteyen arkadaşlar var. Bak bu sadece yarışma aşkı. Ve gözünüzü böyle kararttıysanız, kariyerde nerelere gideceğinizi bilemediğiniz halde derin bir okyanus. Bunu yapmayın tabii ki demeyeceğim. Yani yarışmacı arkadaşlar, gençler birileri yetişecek. Bu müsabık bir spordur. Ama ben hocalık, işte ego uğruna bu işlere giriyorsanız zaten bizim de söylemimiz aynı. Girmeyin. Bu podyum denen şey müsabık sporlar ne yazık ki aşktan ibarettir. Zaten hedefiniz mesleki olarak bu işte tutunmak ise zaten belli bir zaman sonra belki birkaç yarış yaptıktan sonra sıkılacaksınız. Belki de tabii ki steroid kullanmadaki riskleri de göz önüne alırsanız vücudunuzu çok aşırı bir şekilde yorup elinizde kocaman bir sıfırla spor hayatınıza devam edip hatta bunun hayal kırıklığı ile sporu da bırakabilirsiniz. Bu kısımlarına katılıyorum. Ve katılmadığım kısımlara gelecek olursam, şimdi işte spor hocası olmak için vücut geliştirmeci olmak gerekmiyor, işte şu olmak gerekmiyor. Hatta şöyle yarışmacı hazırlayan, podyum yapmamış çok değerli hocalar var. Fakat işte kendi yarışmacı yapmasa bile yüzlerce yarışmacı hazırlamış. Bunu aslında tecrübe etmiş insanların becerebildiği ve sürekli araştıran, işte makrosunu, mikrosunu, işte ilaç, işte kürünü, bilmem nesini falan kesinlikle dibine kadar araştıran insanlardır. Bu da istisnalar kaideyi bozmaz. Bir elin parmaklarını geçmez. Çünkü ne yazık ki bazı underground sporlar kendiniz de uygulayarak yapılırsa çok daha sağlıklı sonuç verir. Yani iyi bir vücut geliştirme hocası adrenalin pump'ını ve işte hareket saniyesindeki o hakimiyeti, her şeyi yaşadığı için karşındakine tabii ki
yaşadığı duyguyu aktarmak daha böyle işte zevkli ve bir yarışmacı hazırlamak bir proje gibi bir şey oluyor. Şimdi şöyle, steroid bilmeli mi hocalar? Şimdi ben buna zaten niye yorum yapayım ki aslında yani? Akademide anaboliklerle alakalı dersler var. Demek ki mesela siz kullandırmak istemiyorsunuz. Bilmediğiniz şeyi nasıl anlatacaksınız zararını? Yani hani şey oldu. İşte bir öğrenciniz bu işlere çok hevesli. Onu yolundan döndüremezsiniz ama döndürmek istiyorsanız da bilgi yüklü olmanız gerekiyor. Yani siz şimdi zararlarını nasıl anlatacaksınız? Bizim şey gibi, annemiz babamız gibi mi anlatacaksınız? Ağırlık kaldırma, çocuğun olmaz. İşte ilaç kullanırsan kısır olursun. Yok karaciğerin, böbreğin gider. İktidarsız olursun. Böyle mi anlatacaksınız? Demek ki sizler de bunları, bu sporun ne yazık ki içerisinde ise tamamen bunları işte tek tek araştırmanız gerekiyor. Bir vücut geliştirme fitness hocası, hatta wellness hocası, artık ismi her neyse birbirine karışmış durumda, her konuya hakim olmak zorunda. Bizlerin diyet yazma, kesinlikle diyet yazma şeyi yoktur aslında. Hani bunu da kabul edelim. Biz sadece egzersizden sorumluyuz. Aslında ilaç ve diğer şeylerden de sorumlu değiliz. Onun için hep karar mekanizması sizsiniz zaten. Ama beslenmede de sizin tecrübeleriniz, bu zamana kadar hazırladığınız yarışmacılarının işte beslenmeye verdiği tepkiler ve okuduğunuz, araştırdığınız şeylerin birleşmesiyle birlikte aslında beslenme hakkında fikirleriniz olur. Ama beslenme uzmanıyız diye işte kür yazılıyor falan, kimyageriz diye bir iddiamız zaten yok. Sorulan sorulara cevap verme yeteneğidir bu. Yılların artık 20 sene, 10 sene, 5 sene bir de kendinde uyguladıysa bu tabii ki büyük bir avantajdır. Yani şimdi bir arkadaşımızın söylemi, işte bilgi kasta değil beyindedir diyor. Doğrudur, tamam, beyindedir yani. Yani spor yapanın ve bu işi aşkla yaşayanın bilgisini aktarmasının hiçbir sakıncası yoktur. Yarışmaya zaten yönlendirilme, gel sana yarış diye ben yani yüzlerce yarışmacı hazırladım. Açık söyleyeyim, yani kimseye hadi gel aslanım koçum yarış yapalım falan dediğim hiç kimse yarışmadı. Çünkü yarışmaya yönlendirmek diye bir şey yok. Zaten o kararı o bilinç altında veya işte o hevesiyle birlikte zaten kişi kendi verecektir. Özendirmeyle falan olacak bir iş değildir. Özendirmeyle, gazla olacak şey hayal kırıklığıyla sona erer. Yarışma yapmak zorunda mıyım falan kısmı, tabii ki siz iyi bir antrenör olmak istiyorsanız önce devletimizin verdiği işte kademeleri, bilmem neleri ve salon sahada çalışmışlıklarınız, bunlar kesinlikle değersiz değildir. Fakat sen de nasıl Fikret okuyorsa sen de bir anabolist kitabını okumak zorundasın. Yapmasan, uygulamasan da birlikte. Olaya hakim ol. Vazgeçir yani. Zaten bir sürü 18 yaşın altında bir sürü insan bize ulaşıyor. Valla vicdanım o kadar rahat ki birçoğunu da vazgeçiriyorum. Kullanma, yani kullanmak zorunda değilsin diye geçiştiriyorum. Bu kişisel tercih. Buna zaten siz inanın inanmayın, sallamaya devam edin. Hani bu sallama işlerini zaten YouTube mecrasında öğrendik ki zaten bu tip yürüyormuş. Ben hiçbir şekilde ne isim ne işte sporcu arkadaşlarım, hepsi çarşısı pazar olsun, hiçbir şekilde kötü eleştiri yapmayacağım. Belki de YouTube'un işte şeyi böyle, YouTube'da sataşmak, birbirine saldırmak prim yapıyor. O zaman size öyle devam edin. Bizim abonemiz 10.000 olsun, 20.000 olsun falan filan bilmem ne. Tabii ki hedefimiz var ama yavaş yavaş olsun. Sıkıntı, biz bize yeteriz yani. Kardeşlerimize zaten faydalı olmaya çalışıyoruz. Bir de şu konuya tekrar, konuyu dağıttım biraz ama birazcık da böyle canımızda sıkkın tekrar geriye döneyim. Şimdi herkes şu orijinal ilaç işi veya işte bilmem ne falan. Bakın biz kimyager değiliz. Fakat hemen size şu tiyoyu vereyim. Yöntem şu. Kendimden vereyim. Fikret'e ulaştım. Ahmet Hoca bunu satıyor. Ya Ahmet'teki ilaçlar da yani bilmem ne merdiven altı ya. Boş ver ya, sen Fikret'ten al. Fikret'e sordun, Ahmet'ten al. Alma, benden al.
İşte ondan sonra işte Ali'ye ulaştın. Ya işte bilmem ne parma satıyor, bilmem ne falan, bunlar çok iyi çalışıyor. Olur mu ya? Ali sahte satıyor, Fikret'ten al. Ya bu yöntemleri yemeyin. Zaten şöyle bilgisine, birikimine ve zaten sizi bir yere ilerletecek insanla hareket edin. Hatta şöyle, lütfen ticari anlamayın ama bu kür işini bir geçin. Kesinlikle ve kesinlikle bu işi güzel yapan arkadaşlar, benden de almayın kardeşim, ama uzaktan eğitim veya online eğitim veya PT sizi bir yere getirecek. Hani paralarınızı harcayacaksanız bilgi öğrenmeye harcayın. Yani steroide harcamayın. Steroid zaten gerçekten, şöyle kendimi tekrarlayacağım ama steroiddeki durum şu: siz natürelken başarısızsanız eğer, bir kas inşa edemediyseniz, ilaçlıyken de çok bir şey olmayacaktır. Bak, bunu kafanıza sokun. Şöyle natürel böyle bir inşa oluşturmuş, temellerini sağlam atmış insanlarda da, yani bunu hiç saklamayacağım, muhteşem formlar yakalanabilir. Tabii ki o resimlik, model gibi formlar yakalanabilir. Bu da yani söylemeden geçemeyeceğim. Ama natüreldeki başarısızlıklarınız ilaçla da ne yazık ki başarısızlık olarak devam edecek. Antrenörlük konusuna geri döneyim. Şimdi tamamen eleştirisel gitmeyelim. Hatta şey var, mesela Ankara'da Polat Hoca var. Muhteşem bir hoca ve bilgileri çok yüksek. İyilerden bahsedeyim. Yani yarışmacı hazırlıyor. Hepsi bir kalem, bir örnek. Ve hatta yazılarını Instagram'dan takip ediyorum. Şuradan şimdi biz nacizane biraz antrenörlüğümüz olduğu için anlayabiliyoruz. Mesela 5 yarışçı sokmuş. 5 yarışmacının da benim de savunduğum nokta, her hazırlık evresi farklı. Birisinin yüklemesinde gözleme yedirmiş, birisinde 3 gün sıfır çekmiş, glukojeni boşaltmış, yüklemiş. Yani bunun için, yani buna kötü hoca demek, işte yarışma yapmamış, bir alakası yok yani. Master bir hoca, zaten diyet bilgisi falan çok yüksek olan bir hoca. Birbirimizi, ben bunu neden anlattım? İşte bu örnek, birbirimizi onore etmek yerine birbirimizi gömmek 3 kuruşu uğruna zaten yanlış bir durum. Yani yarışmacı hazırlamak için yarışmacı olmaya gerek yok. Oraya da bir altını çizelim. Fakat kariyeriniz işte Hamdullah gibi olmayacaksınız, işte Filhit gibi olamayacaksınız. Bunları yapmayacaksanız yarışmacı olmayın. Ya bu söylemler yarışmacıları engellemez. İster 5 ol, ister 6 ol, ister finale kalma. Bu bir aşktır. Ne yazık ki riskli bir spordur. Tabii ki katılıyorum. Bu hani zarar görmemeniz için söylenen bir durumdur. Zarar görmemek için bilimsel şartlarda bütün işte testleriniz, her şeyiniz, bütün işte beslenme, bilmem ne, rutin kontrolleriniz şakaya alınacak bir spor değildir. Buna tabii ki sonuna kadar katılıyorum. Bu arkadaşlarım video çekerken sizin zarar görmemeniz için söylüyordur ama yani bu da yarışmacı arkadaşları bu tip videoları engellemez. Bu başka bir taraf yani. Hani başka bir kafa yani yarışmacı olmak, yani kimse kariyerinin nereye gideceğini bilemez. Dikkatli bir şekilde zaten bunu etüt ederek bir ekiple devam ederseniz bunun için de bir sıkıntı yaşamazsınız. Vücut geliştirme bir aşktır. Antrenörlük herkes yapabilir. Fakat antrenörlerin hepsi bence steroidden anlaması gerekir. Okuması gerekir. İlla bunu vücuduna uygulamadı diye steroidden anlamam gerekmiyor ama bir öğrenciniz sorduğu zaman bunu açıklayabilmeniz, zararını anlatırken de bilimsel açıklamanız gerektiği için bunlar bu şekilde sürer gider. Bu tartışmalar hiçbir zaman dünyada da devam eden bir şeydir. İşte vücutçular akademiyi beğenmez, akademik vücutçuları beğenmez. Aslında pasta büyük, okyanus büyük, bilgiye aç o kadar insan var ki kafanız karışmasın. Bir kere de son olarak artık şöyle bir sıkıntımız var. Yani danışmanlık dışındaki soruları lütfen Instagram'dan atmayın. Ben bu meslekten hiç, yani bunu da saklamayacağım. Para kazanmak için yapıyoruz. Yani bu sefer cevap vermediğimiz zaman işte artist hoca biz senin kanalına bilmem ne. Ya kardeşim, kanalıma yüklediğim şeyleri seyredersiniz, seyretmezsiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Seyredenlere ben çok değer veriyorum ama bu değerin karşılığı profesyonel yaptığım işte, yani ufak tefek sorulara okey cevaplıyorum. Fakat yani işte kür almış PCT yazar mısın?
Yok bilmem ne oldu, ben ne testleri. Bunu kardeşim kimle çalışıyorsanız onunla yapın. Hani bunlar ücret mukabilinde durumlardır. Profesyonel yaptığımız işi oturup Fikret Baba Türbesi gibi cevaplayacak değiliz. Bundan da alınmayın, darılmayın. Lütfen biz paramızı bu işten kazanıyoruz. Ufak tefek sorularınızı alabiliyorum ama dönüş yapmadığım insanlar lütfen alınıp darılmasınlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İşte video için çok taahhüt etmek istemiyorum. Vaktim yettiği kadar videolar paylaşacağım. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.